Tırman Allah tırman, tırman Allah tırman. Yol yokmuş meğerse orada. Kim koyduysa haritaya onun ben. Hadi bir tane taş atalım da 40 tane akıllı çıkaramazsın. Öyle ufak bir enayilik yaptım. Balkanların en büyük gölü. Boşu boşuna o zaman dükkanları es geçiyormuşum ya, tıklatıp girseydim ya. Saat şu an akşam 5. Ya erken kapattılar ya da sıcağın geçmesini bekliyorlar. Hava biraz daha böyle serinleyince tekrardan açacaklar dükkanları. Yani akşam burası canlı olur diye düşünüyorum bu kadar. Erken diyeceğim de erken de değil ki şimdi akşam 5. Bilemedim. Neyse ama hava bayağı sıcak. O yüzden sokaklarda doğru düzgün insan yok. Ben niye çıktım? Ben çünkü birazcık açım. Bayağı açım hatta, elim ayağım titriyor şu an. Kendime yemek yiyecek bir yer bulmak istiyorum öncelikle. Hazır böyle dükkanları görünce kapalı bir şekilde dedim sizlere de göstereyim, yani sıcak havada bazen kapatabiliyorlar, akşam açabiliyorlar. Bundan bahsetmek istedim. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir, keyfi, sağlığı yerindedir. Şimdi ben sabah Sarande'den yola çıktım. Bir yandan size böyle etrafı da göstereyim ben anlatırken. Sarande'den yola çıktım. Sabah 5'e çeyrek kala uyandım. 5.30'da otobüsüm vardı. 6 saatte Tiran'a geldim. Tiran'da bir yarım saat 40 dakika bekledim. Sonra tekrardan otobüse bindim. İşkodra'ya geldim. Şu an Arnavutluğun kuzeyindeyim. Arnavutluğun güneyinden kuzeyine kadar yolculuk yapmış oldum. Yani 8 saatlik bir yolculuk yapmış oldum. Şu an İşkodra şehrindeyim dediğim gibi. Bu videoda hep birlikte İşkodra'yı gezeceğiz. Artık Arnavutluk'taki son durağım olacak. Planlarım birazcık farklıydı burası ile ilgili. Arnavutluk'la ilgili birkaç yere daha uğramak istiyordum ama umduğum gibi gitmedi diyeyim. Onları sonraya erteledim. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda Karadağ'a gideriz. Burası meydan. Şöyle göstereyim sizlere. İşkodra'nın meydanı. Dayı geçtim. Sağ olasın. Yol veriyorlar burada. Şey değiller yani, insan niyetliler. Duruyorlar öyle, gaza basıp üstünüze sürmüyorlar. Kahvaltıda bir börek yedim. O da çok büyük değildi. Onun dışında hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim. O yüzden birazcık açım. Dilim pizza satan bir yer buldum şimdi. Şöyle 2 tane peynirli pizza aldım. Dilim pizza aldım. Tanesi 100 lek yani 1 euro. 2 tanesi 2 euro. İdare eder bu beni. Hava da sıcak ya, çok bir şey yenmiyor. Ama insan bazen arıyor, yemek arıyor yani. Harçsız düşüyor. Bu cadde böyle şehrin merkezine gidiyor. Size meydanı göstermiştim ya, hemen ileride kaldı. Böyle Tiran yolu. Yani Tiran'dan gelirken bu cadde üstünden geliyorsunuz. Bu yolun başında Rozafa Kalesi var. 3-3,5 kilometre uzaklıkta merkeze. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş yürüyorum. Bir yandan belediye otobüsünü gözetliyorum. Hani gelirse belediye otobüsüne sorayım, oradan geçiyorsa bineyim yani, bu sıcakta yürümeyeyim diye, ama daha henüz geçen bir otobüs görmedim. Erkenden gitmek istiyorum ki kaleye şimdi kapanır mapanır. Ziyaret edeyim yani orayı. Çünkü İşkodra'da görülecek yerlerin başında geliyor orası. Hiç riske atmak istemedim. O yüzden biraz da erken çıktım hostelden. Hani hem karnımı doyurayım hem Rozafa Kalesi'ni göreyim istedim. Ve sizlere de göstereyim istedim. Daha önceki videolarda Arnavutluk bayrağı göstermiştim sizlere dostlar. Kızıl bayrak, yani koyu kırmızı bayrak üstüne siyah bir kartal, çift başlı kartal simgesi var. Şiperi olarak adlandırıyorlar Arnavutlar kendilerini. Yani kartallar ülkesi olarak adlandırıyorlar. Bayrakta çift başlı kartal var. İnsanlar el işaretiyle kartal yapıyorlar. Böyle baş parmaklarını birleştirerek kartal şekli yapıyorlar el işaretiyle. Ulusal simge. Şiperi olarak adlandırdıklarını yeni öğrendim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Kartallar ülkesindeyiz. Hostelden çıkmadan önce resepsiyondaki çocukla konuşuyorum. Dedim ki neden Kartallar ülkesi olarak adlandırıyorsunuz kendinizi? Çocuk şey dedi, burada yüksek zirveli dağlar var dedi. Kartallar da yüksekte yaşar dedi. O yüzden hani oradan geliyor gibi düşünebilirsin dedi. Güzel bir bilgi yani. Çünkü hep böyle şiperi tarzı bir şeyler yazıyorlar ama tam olarak hani Arnavutça'da ne anlama geldiğini bilmiyordum. Burada öğrenmiş olduk onu da. Kartallar ülkesiymiş. Buraya gelen turistlerin hep böyle bisiklet kiraladığını gördüm. Yani
Bisiklet sürenlerin yarısından çoğu turisti. Şu ana kadar karşılaştığım durum bu. Yerel halk da bayağı bisiklet kullanıyor. Bisikletçi dostu bir şehir gibi duruyor şimdilik İşkodra. Yollar mollar da var. Mesela bakın burası bir bisiklet yolu. Şehrin her yerinde bu bisiklet yollarından var. Büyük ihtimalle bazı noktalar vardır turistlerin bisiklet kiralayabileceği. Onu ben gözden kaçırmış bulunuyorum. Görseydim ben de kiralardım, iyi olurdu. Kaleye sürerdik bisiklet. Bu da ne kadar ilginç bir tasarım. Paslanmış bir de, baksanıza, demir. Ana caddeden yürüyorsunuz. Karşıda şöyle bir park göreceksiniz. Onun hemen karşısındaki sokağa girmeniz gerekiyor kaleye çıkmak için. Zaten baktığınızda kale hemen yukarıda kalıyor, görürsünüz. Böyle ara sokaktan çıkıyorsunuz kaleye. Hello. Hello. One ticket please. Yes, please. Oh, çok sıcak. Hot. Hot, very hot. You're from? Türkiye. Oh. Faleminderit. Indeed, you. Nereye okutuyoruz? Şuraya okutuyoruz. Heh, tamamdır. Şöyle bir bilet veriyorlar. 400 lek, yani 4 euro. Nereden geldik? Şehir o tarafta kaldı. Buraya kadar yürüdüm. Ara sokağa girdim. Aşağıdan böyle yolu takip ettim. Araba yolundan gelin. Geçen sefer ben sazanlık yaptım. Haritada kestirme bir yol diye bir yere girdim. Tırman Allah tırman, tırman Allah tırman. Yol yokmuş meğerse orada. Kim koyduysa haritaya onun ben. Aksiyon yaşamıştım. Sonrasında yine buraya bağlanmıştı. Bu sefer akıllandım ama. 5 sene önceki tecrübemi unutmadım. Manzaranın güzelliğine baksanıza. Kapıdan içeri adımımızı attık ve İliryalıların inşa ettiği, daha sonrasında Romalıların işgal ettiği, sırasıyla Bizans, Sırp Krallığı, Venedik Arnavutluğu, Osmanlı İmparatorluğu derken Arnavutluğa kadar uzanan Rozafa Kalesi'ne adımımızı atmış bulunuyoruz. Çok uzun yıllardır bu kale faaliyet görmüş bu bölgede. Çünkü konumu stratejik bir konum. 2 tane nehrin birleştiği noktada, böyle 130-140 metre tepede bölgeyi kontrol eden bir kale. Yani askeri öneme sahip, askeri stratejisi yüksek bir kale. O yüzden imparatorluklar buraya gelip fethetmişler hep. İlk olarak size arkadaki manzarayı göstermek istiyorum. Hemen burada Arnavutluk bayrağı dalgalanıyor. Geldiğimiz yön. Daha demin söylediğim gibi. İşkodra şehri hemen bu tarafta kaldı. Burası da daha böyle yeşillik alan, tarıma elverişli alan diyebilirim. Yer yer yerleşimler görüyorsunuz böyle. Evler yapılmış. Hatta ileride köyler var. Belki bu tarafta tarım yapıyorlardır. Şehri buraya kurmuşlar. Bayağı da genişlemiş sanki şehir ha. Ben işte geldiğimde 5 sene önce bu kadar yayılmamıştı da ileri kadar yayılmamıştı diye hatırlıyorum. Bayağı bir ev görüyorum şu an. Hemen arka tarafta da İşkodra Gölü kalıyor. Balkanların en büyük gölü. Şimdi daha net göreceğiz orayı. Şu diğer tarafa bir geçeyim. Oradan göstereyim sizlere. Bayrağın olduğu yere çıktık ama buradan manzarayı göremiyoruz. Nereden göreceğiz? Dikkat etmek lazım çünkü böyle basabileceğiniz alan kısıtlı. Düşmeyin maazallah. Burada artık gözcüler dışarıyı gözlüyorlar bu alanlardan. Dışarıdan herhangi bir saldırı olduğunda böyle inceliyor ya dışa doğru. Siz görebiliyorsunuz ama onlar sizi çok göremiyor gibi, bir de işte ne bileyim ateş etse, ok atsa, bir şey yapsa girmez de o alandan. Neden? Çünkü bak dar.
Belki siz buradan atabilirsiniz ama oradan gelen girmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum o mantıkla mı yapılmış. Şimdi tam olarak manzaraya hakimiz. Daha demin şu bayrağın oradaydık. Şimdi her şey daha net gözüküyor ayaklarımızın altında. Hemen karşıda Balkanların en büyük su birikintisi olarak geçen İşkodra Gölü var. İşkodra'nın bir kısmı Arnavutluğa bağlı, diğer kısmı Karadağ'a bağlı. Aslında karşıda böyle silüet şeklinde gözüküyor dağlar. Onlar Karadağ toprağı. Aşağıda geçen nehirlerden bir tanesi sanırım bu Drina olması lazım. Birisi Drina Nehri, bir tane de Bojana Nehri var. İki nehrin birleşmesiyle işte göle bağlanıyor iki nehir birleşip daha sonrasında Bojana Nehri ile birlikte İşkodra Gölü şeye kadar uzanıyor. Adriyatik Denizi'ne kadar uzanıyor. Bu arada Drina Nehri ta Saraybosna'dan, yani Saraybosna demişim, Bosna Hersek'ten o taraftan geliyor. Balkanlar boyunca uzanıyor tabi Drina Nehri. Hatta köprüsü de var, meşhur Drina Köprüsü. Vişehrat şehrinde olması lazım şeyde, Bosna Hersek'te. Aşağıda bir tane bilgilendirici not vardı. Bu kale üzerindeki 3 tane burcu Osmanlı İmparatorluğu inşa etmiş. Yani onların döneminde inşa edilmiş ama farklı dönemlerde. Yani farklı dönemlerde olmak üzere kaleyi koruyan 3 burç inşa etmişler. Yani kaleyi güçlendirmişler. Buradan anladığımız bu. Şeyi yazmıyordu ama hangi tarihlerde hangi burç inşa edildi yazmıyordu. Şurada okudum. Yüzeysel bir bilgiydi. Burayı ele geçiren her imparatorluk, krallık vesaire bir şeyler eklemiş, yani kaleyi güçlendirmiş. Şu an karşımızda duran yapı Aziz Stefan Kilise Camii olarak geçiyor. Hem kilise hem cami. Osmanlı İmparatorluğu buraya ele geçirmeden önce Aziz Stefan'a adanmış bir kiliseymiş burası. İmparatorluk buraya ele geçirince camiye çeviriyor ve Fatih Sultan Mehmet'in adını veriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Camii olarak anılıyor burası. Burası da minaresi. Ama yıkılmış durumda. Ve ibadethane harabeye dönmüş durumda. Bugün böyle müze gibi gelip gezebiliyoruz. Yani tarihi kalıntı demek daha doğru olur. Enver Hoca hükümeti dönemini anlatmıştım Tiran videosunda. Ateist bir ülke kuruyor kendisi. Ve o dönem ibadethanelerin birçoğunu yıkıyor. Bazılarını da tarihi dokusuna saygısından dolayı ellemiyor. Böyle müze şeklinde koruyor. Ama burası sanırım o saygıdan nasibini pek alamamış gibi. Yani harabeye döndüğüne göre koruyup kollamamışlar burayı. Çünkü onun döneminde ibadethaneler ya yıkılıyordu ya da işte saygıdan dolayı ellenmiyordu, yıkılmıyordu. Ama amacının dışında kullanılıyordu. Yani ibadethane olarak değil, farklı bir şekilde, farklı bir amaçla kullanılıyordu. Kamu yararına. Artık ne istiyorlarsa o şekilde kullanıyorlardı. Bilmiyorum onu. Detayını maalesef bilmiyorum. Ama burası maalesef korunmamış. Kaleyi 3 bölüme ayırmışlar. Giriş kısmı 1. bahçe olarak geçiyor. Kilisenin bulunduğu kısım 2. bahçe olarak geçiyor. Şu an bulunduğumuz yerde 3. bahçe olarak geçiyor. Ta arka tarafı görebiliyorsunuz buradan. Havanın sıcak olmasına rağmen yine gelen var ha buraya. Ben insan olmaz diye düşünmüştüm ama gezginler iş başında, sıcak mıcak dinlemiyorlar vallahi. Gidip geziyorlar, görüyorlar. Tiran'a giden yol burası. Birleşen nehirleri söylemiştim ya işte. Akmaya devam ediyorlar. Biri bu koldan akıyor, biri bu koldan akıyor. Bu gördüğünüz alan 2. bahçe denilen kısım. Yani en büyük alan burası kalenin içerisinde. Bu camiden bahsettim ya da kiliseden bahsettim. Onun hemen yanında bir Osmanlı hapishanesi varmış. Onun hemen yanında da Dilaver Paşa yazıyordu bilgilendirici notta. Ben internette öyle bir isim okumadım. Dilaver Paşa'nın evi yazıyordu. Ama hangisi bir fikrim yok açıkçası. Haritada konumlandırmış. Şuralarda gözüküyor. Hemen caminin ya da kilisenin yanında gözüküyor. Yani bu mesela Dilaver Paşa'nın evi olabilir. Hemen yan tarafında hapishane olabilir. İkinci kısım bayağı büyük.
Şurada bir alan görüyorsunuz ya, manzara izlemiştik. Orası da işte birinci kısım. Üçüncü kısma da buradan devam ediyorsunuz. Şu burcun hemen arkası, yani o duvarların hemen arkası da üçüncü kısım. Kalenin merkezindeyiz şu an, anlayacağınız. Burada ne varmış? Kuyu. Hadi bir tane taş atalım da 40 tane akıllı çıkaramasın. Böyle yerleri gezerken kalenin ya da işte antik şehrin girişinde şunu her zaman arıyorum. Şu tarihler arasında şu kadar insan yaşamıştır. Şu amaçla burada bulunmuşlardır vesaire vesaire. Böyle genel hatlarıyla, detay vermeden, genel hatlarıyla buranın nasıl bir yer olduğu, kaç kişinin yaşadığı, bu tarz bilgiler, yani çok böyle basit bilgiler. Önemli bence, insanın daha çok aklında kalıyor. Aşağıda bir tane cami var, görüyorsunuz değil mi dostlar? O cami Kurşunlu Camii olarak geçiyor da Buşatlı Mehmet Paşa Camii olarak geçiyor. İşkodra'da Osmanlı döneminden kalan tek cami o. Çevresine duvar örüyorlar. Ben 5 sene önce geldiğimde öyle bir şey yoktu. Yani yemyeşil arazinin içerisinde o cami vardı. Enver Hoca dönemindeki bazı protestocular caminin minaresini yıkmış. Şu an hala minare görmüyorum ben. Sanırım hala restore edilmemiş. Yerine yeni bir minare dikilmemiş. Ama bir bahçe yapıyorlar. Büyük ihtimalle camiyi de restore ediyorlardır. Belki kullanıma bile açılabilir ya da müze olarak sergilenebilir. Bilmiyorum. Ne güzel seslendi arkadaşına. Gelin benzin fiyatlarına da bakalım. Dizel diyor 177 lek. Böl 100'e 1.77 euro yapıyor. Burada dinamik dizel diyor 1.85 euro. Diğeri de 1.77 euro. Gaz 54 cent. Benzin fiyatları da böyle. Aşağı yukarı bu şekildedir. Bir sürü farklı petrol firması var burada. Yani garip garip isimler gördüm Arnavutluk seyahatim boyunca. Arnavutluğa geldiğimde yaptığım bir enayilik var. Gelin size onu anlatayım. Şimdi Tiran'a geldim. Daha ilk gün. Hostele yerleştim falan, böyle birazcık dinlendim. Bakkala gideyim bir şeyler alayım dedim kendime. Yani akşam atıştırırım, yerim, sumo alırım. Gittim abi bir tane bakkala, mahalle arasında. Şey yazıyor böyle, kapıda hapur yazıyor. Bakayım burada yazıyor mu? Yazmıyor. Kapıda hapur yazıyor, tamam mı? Bakıyorum içeride kimse yok. Dedim kapalı herhalde. Başka bir bakkala gittim. Orada da hapur yazıyor. Orada da insan yok. Kapalı kapı böyle. Dedim herhalde hapur kapalı demek. Sonra biraz daha dolandım, böyle bir yer buldum. Hapur yazıyor. Ama içeride insanlar var. Böyle bakıyorum kapıdan, kapı kapalı. Büyük ihtimalle sıcak diye kapıyı kapatmışlardır onlar. Ben tabii o an algılayamadım onu. Bakıyorum hiç tınlamıyorlar beni. Yani şey düşünüyorum, açık olsa beni görürler, gel gel yaparlar böyle. Çünkü cama böyle yaslandım, bakıyorum, tamam mı? Neyse ulan birkaç yere gittim, böyle hapur yazıyor. Ya insan var beni takmıyor ya da kapı kapalı. Dedim herhalde hapur kapalı demek. Yani başka bir yer bulmam gerekiyor. Hapur yazmayan bir yer bulmam gerekiyor. Abi ben birkaç gün boyunca hapuru kapalı zannettim ve hapur yazan hiçbir dükkanın içine girmedim. Sonra da böyle Bloko diye bir semt var. Birazcık böyle kalbur üstü bir semt. O semtte dolaşırken hapur yazısı görüyorum. Yanında slash koymuşlar. Open yazmışlar. Ha bak şurada yazıyor, göstereyim size. Burada da yazıyormuş. Bak hapur. Böyle yazılıyor. Hapur yazıyor, yanında slash koymuş. Open yazıyor. Garsonun yanına gittim. Dedim ki kanka merhaba merhaba. Dedim hapur ne demek Arnavutça'da? Açık anlamına geliyor yani, open. Yazmışlar zaten, gösterdi çocuk İngilizcesinde. Ulan dedim ben 2 gündür boşu boşuna o zaman dükkanları es geçiyormuşum ya, tıklatıp girseydim ya. Kapıyı açıp girseydim, demek ki açıkmış dükkanlar. 2 gün falan böyle şey yaptım, hep Tiran'da es geçtim dükkan. Hapur görünce es geçtim yani. Hiç mevzuya da uyanmadım ya. Belki bir sürü hapur yazısı gördüm de açık dükkan. Hiç uyanmadım mevzuya. Öyle ufak bir enayilik yaptım. Yani gelirseniz burada hapur yazıyorsa girin. Açık demekmiş. Onu da öğrenmiş olduk bu enayilikle. Çocuk da gülmüştü ya. Ya nereden bileceğim ama, gittiğim dükkan kapalı. Gittiğim dükkan ya kapalı derken insan yok. Belki kapıyı açsam içeri girsem biri var içeride, çıkacak oturuyordur büyük ihtimalle köşede. Hava sıcak çünkü. Belki doğru düzgün müşteri gelmiyor. Ha bak hapur yazıyor burada da. Siz olun, hapur görürseniz yapıştırın abi, içeri girin. Güneş etkisini yitirince insanlar sokaklara dökülmüşler. Burası da yayaların kullandığı, araçların girmediği, yani sadece otellerin önüne kadar giriyorlar anladığım kadarıyla. Bir yer. Sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, oteller var, hediyelik eşya dükkanları var. Sol tarafta bir tane cami var. Bayağı büyük bir cami. Aşağı yukarı 100.000 nüfuslu bir şehir burası. Arnavutluğun kuzeyindeki en büyük şehir.
İsmi İşkodra, söylediğim gibi. Osmanlı döneminde İskenderiye-i Arnavut olarak geçiyormuş burası. Öyle anılıyormuş. Önemli bir yerleşim yeriymiş burası. 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğu bu bölgeye akınlar yapmış. Buradaki prens Osmanlı akınlarına karşı Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmiş. Daha sonrasında Macaristan Krallığı bu topraklara saldırıyor. Osmanlı İmparatorluğu tekrardan buraya ele geçirmek için bir saldırı düzenliyor. Nibolu Savaşı olması lazım. Tekrardan Osmanlı toprağı haline geliyor burası. Daha sonrasında tekrardan böyle burası kaybedilmiş, kazanılmış derken en son Fatih Sultan Mehmet döneminde büyük bir ordu gönderiyor buraya Osmanlı Devleti ve burayı tekrardan kendi toprağı haline getiriyor. Sokak canlandı bayağı ya. Güneş gidince insanlar artık geziyi de bitirdi. Yavaş yavaş mekanlara gelmeye başladılar. Bir şeyler yiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Sohbet, muhabbet. Güne bitiriyorlar. Ne güzel bir fotoğraf şu ya. Yöresel kıyafet giymiş bir Arnavut kadını. Çok güzel bir fotoğraf. Burada da başka bir fotoğraf var. Rahibe ablalarımız. Bu fotoğraf da bayağı güzelmiş. Birazcık yansıyor ama görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Eski fotoğrafları seviyorum ya. O tarihi dokuyu hissediyorsanız yani. İnsanların yüzündeki bakış farklı, oturuş farklı, duruş farklı, kıyafetler bambaşka. Güzel oluyor eski fotoğraflara bakmak. Bakın burada geleneksel yemekler ve fiyatları var. Bu sokağı gördünüz yani. Bütün turistler burada. 2,5 Euro'dan başlıyor, 4,5 Euro'ya kadar çıkıyor fiyatlar. Geleneksel yemekleri en pahalı 4,5 Euro'ya yiyebiliyorsunuz. Bir bira içersin belki 1,5 Euro'dur. 2 Euro olsun hadi. Ne bileyim bir meşrubat içersin, o da 1-1,5 Euro'dur. Yani çok aşırı pahalı değil mesela. Burası en turistik yer. Daha demin yürüdüğümüz o yolun uzantısı bu sokakta da devam ediyor. Sağ tarafta restoranlar, kafeler var. Sol tarafta da bir tane spor mağazası var. Onun yanında yine restoran, kafe. Gündüz vakti insan yoktu fark ettiyseniz. Yani gündüz vakti dediğimde akşam 5'ti. İnsan yoktu sokakta. Şimdi ne kadar canlı ha. Arnavutluk'ta şu ana kadar güvenlik açısından hiçbir sıkıntı görmedim, sezmedim. Var mıdır buraya gelip de bir problem yaşayan bilmiyorum. Varsa yorumlara yazsın. Benim bu ikinci gelişim Arnavutluğa. Hiçbir sıkıntı, problem yaşamadım şimdiye kadar. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü sokakları gösterdim. Rozafa Kalesi'ni gösterdim. Başka da bir şey yok yani. Şehirde gösterebileceğim, anlatabileceğim. Güzel bir hostelde kalıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim videonun sonunda. 9 Euro ödedim geceliğine. Kahvaltı dahil. Şöyle bir mantık var hostelde. Oda kalabalık. Belki 50 tane yatak vardır. Ama hatırlıyorsanız Üsküp'te bir tane hostelde kalmıştım. Böyle mezar yatak gibi düşünün. Tamamen size ait bir alan. Tek kişilik bir alan. Yatağı koyuyorlar içerisine. Perdeyi çekiyorsunuz. Orası size ait yani. Ama odanın içerisinde belki 50 tane yatak var öyle. Altlı üstlü. Yani şu ana kadar bir temizlik açısından bir problem görmedim. Resepsiyondaki çocuklar bayağı böyle sıcakkanlı, yardımsever insanlar. Tam şehrin merkezinde bu arada. Adı neydi? 90 Ups muydu? Öyle bir şeydi ya. İlla ki arkaya görüntü koymuşumdur yani. Adını da görmüşsünüzdür izleyenler videoyu. Öneririm yani. Yolu buraya düşen olursa orada kalabilir diyeyim ve videoyu da bitireyim artık. Daha başka ne söyleyebilirim, ne anlatabilirim bilmiyorum. Videoda boş uzasın istemiyorum yani. Arnavutluğun son videosuydu. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda Karadağ'a geçeceğiz. Bakalım. Bir aksilik yaşamayalım yani. Umarım yaşamayız. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Onu da unutmadan söyleyeyim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Adios amigos. Güzel serinde daha var. Oo, ne sıçmış kuşlar üstüne ya. Eyvah eyvah. Ne sıçmışlar ya. Büyük sıçmışlar vallahi. Ufak ufak kaçıyorum ben buradan. Zaten bir sıçış vakası yaşadık kuşlardan. İkincisini yaşamayalım.